Herkese uzun bir aradan sonra selamlar dostlar. En sonki Tarapato seyahatinden sonra 2-3 ay dinlendim. Kendime geldim. Benim için bayağı yorucudum. Bugün de enerjimi toplayıp tekrar yollara düştüm. Bugün de sizi limanın kalabalığından alıp bulutların üzerinde Peru'nun pek bilinmeyen ama gördüğünüzde dilinizi yutacağınız bir köşesine götürüyorum. Viçecocha. 4000 metre üzerindeki bu coğrafyada devasa taş kuleler, kristal berraklığında turkuaz göller ve volkanik dağlar arasında gerçek bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama yolculuğa çıkmadan önce sizlerden ufak bir ricam var dostlar. Bana bu yolculukta destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin ufak destekleri benim için çok önemli. Bana çok büyük bir moral motivasyon veriyor ve bu videoları sizler için yapabiliyorum. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekler için. Eğer hazırsanız Peru'nun saklı hazinesi Viçecocha turu başlasın o zaman. Şu anda biniş yerine geldim. Yarım saatlik bir bekleyiş var. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Hangi araca bineceğim onu bilmiyorum. Çünkü tur yöneticisi bununla ilgili net bir bilgi vermedi. Kendisine mesaj yazdım. Fakat henüz bir dönüş de yapmadı. Yani şu anlık bir moralim bozuldu yani tur firmasına. Ama yapacak bir şey yok. Umarım her şey yolunda gider. Tur fiyatı da 159 soles. Bugün de Semana Santa yani Pascal haftası olduğu için fiyatlar biraz daha yüksek. Normalde daha düşük oluyor. Şu anda Peru'nun Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın olduğu yerdeyiz. Dediğim gibi biraz bekleyelim, ilerleyen dakikalarda her şey daha da netleşir. Umarım her şey yolunda gider. Şimdi yaklaşık bir 5 saatlik yolculuğun ardından Viçecocha'ya yaklaştık. Tabii yolculuk oldukça bayağı zorlu ve tehlikeliydi. Bu yüzden de yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu anda hava derece yaklaşık 5 derecede bulunuyor. Bir mola verdik kahvaltı vesaire yapmak için. Kendime de şöyle koka yaprağından içecek söyledim. Şöyle bir organik bisküvi almıştım. Bunlarla kahvaltı yapacağım. Tabii daha gideceğimiz bir saatlik yol var. Koka yaprağı da ne derseniz sonra yani yükseklik irtifasını yakalamamak için bunu kullanıyorlar. Bu da bir yasaklı bitki türü yani dostlar, uyarıcı etkisine sahip bir bitki türü. Oldukça da iyi geliyor. Baş dönmesine vesaire. Peru'da oldukça da yaygın yani yüksekliğe çıktıkça bunu kullanıyorlar. Eğer bir gün periyoda gelirseniz böyle yüksekliğe çıkacaksanız koka yaprağını kullanmanızı tavsiye ederim. Oldukça iyi geliyor. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Daha sonra tekrar yolculuğa devam edeceğiz. Söylediğim Viçecocha'nın kasabası da bu. Ufak bir kasaba. Tabi burada ne yaşayan birçok insan mevcut. Burada da nehir akıyor. Tabi biz daha şu dağların arkasına doğru gideceğiz. Burada yine hosteller vesaire de mevcut. Tabi buraya kendi imkanlarınızla gelmeniz zor. Ancak aracınız olması gerekiyor. Çünkü buraya otobüs vesaire bulunmuyor. Şu anda burası 3800 yani 4000 metre yüksekliğinde bulunuyor. Biz daha 5000 metre yüksekliğe doğru da çıkacağız. Şu anda hafif yağmur çiseliyor ama oldukça da sert bir soğuk var. Dediğim gibi hava şu an 4-5 derece. Birkaç saatlik yolculuğun ardından Viçecocha'ya geldik. Şöyle etrafa göstereyim. Asıl göreceğimiz yer şu karşıdaki kuleler ve bayağı yüksek dağlar mevcut burada. Şu anda 4000 metrenin üzerinde bir yüksekliğe çıktık ve oldukça da soğuk. Kat giymeme rağmen bayağı dolduruyor tabi. Şimdi şu aşağı doğru inip fotoğraf vesaire çekildikten sonra da bir sonraki yere gideceğiz. Burası da limanın Huaral eyaletine bağlı Pascora kasabasına bağlı dostlar. Limandan da dediğim gibi 5-6 saatlik yolculuk sürüyor. Oldukça da turistik bir yer. Benim de uzun zamandır buraya gelip görmek istedim. Yani neredeyse bir yıldır plan yapıyordum burası için. Doğal aşınmalar oluşmuş
devasa birer taş kuleleri andıran volkanik kaya oluşumları. Şu karşıda görüyorsunuz, burada da nehir akıyor. Tabi oldukça soğuk ve zor konuşuyorum. Tabi burada da yine hayvan otlatan insanlar vesaire var. Arkada da yine devasa kaleler bulunuyor. Bayağı hoşuma gitti burası. Tabi burayı da Nisan ve Ekim ayları arasında ziyaret etmeniz öneriliyor, çünkü Ekim'den sonrası bayağı şiddetli yağmur yağıyor ve ulaşması da biraz zor oluyor. Yine burada da kamp vesaire de yapabilirsiniz. Bakın burada da alpaka yavrusu var. Fotoğraf çekmek isteyenler için getirdi. Bayağı tatlı. Bayağı yorulduğu için şu an oturdu, dinleniyor. Uykusu da geldi. Ama tüyü vesaire bayağı yumuşak ve etkileyici. Şunun rengine bakar mısın? Ne kadar şirin. En iyisi bırakalım da kendisi dinlensin. Acıkmış da. Kısa bir yolculuğun ardından bir diğer göreceğimiz yere geldik. Laguna Azulcocha ve Cerro de Naranja, yani turuncu dağlar. Bayağı da yüksekliğe çıktık. Bulutlar vesaire çöktü. Ayrıca burada da görüyorsunuz kar yağmış. Yüksekte olduğumuz için dağları kar kaplamış. Şimdi biraz daha yürüyeceğiz. Tabi gölet nerede tam olarak bilmiyorum. Umarım çok da uzakta değildir yani. Bayağı soğuk. Gittiğimizde yine sizlere gösteririm. Bayağı bir yüksekliğe çıktık. Nefeslerimiz var. Oksijen gittikçe azalıyor. En son buraya kadar çıktık. Sonunda yaklaştık. Fakat kameraya görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı kar çiğsemeye başladı zaten. Tek şanssızlığım şöyle bir kazak getirmem ve içlik termal giymemem. Şu anda kıçım donuyor yani. Keşke dediğim gibi içlik termal getirseydim daha iyi olurdu. Siz olun. Eğer Peru'ya gelirseniz böyle yüksekliğe falan çıkacaksanız mutlaka ve mutlaka eldivenli, kalın hırkalar, içlik termal, çoraplar vesaire getirmenizi öneririm. Gerçi o kadar soğuk değil ama yüzüm dondu resmen. Şimdi tekrar sizlere gösteririm. Şu dağların arkası da zaten Vizcacocha'da. Tipiye yakalandık gibi bir şey. Rüzgarın sesi. En yükseğe çıktım. Çok şiddetli rüzgar vurdu. Bakalım. Çıkıyormuşsa çıkacağım. İleri kaçmaya çalışmayacağım çünkü bildiğiniz kar şiddetli bastırmaya başladı. Tipiye yakalanırsak benim için geri dönüşü bayağı zor olur. Siz de görüyorsunuz ne kadar zorluklarla video çekiyorum. En son 5000 metreye çıkmıştım Nevada Rara. O videoda şansıma, yani benim için çok kötü bir şansla gözüm zarar gördü. Yani bir türlü de düzelmedi. Tekrar bu kadar yüksekliğe çıktım. Aynı şekilde gözüm veya başka bir hastalık başlar diye korkuyorum. Umarım da öyle olmaz. Çünkü Peru'da sağlık sistemi biraz sıkıntılı dostlar. Bu kadar yüksekliğe çıktık. Sanırım 5000 metre. Bayağı da yordu
durdu yani. Nefis nefisi bıraktı. Burası da kuş bakışı olarak geçiyor. Sanırım Laguna Azurkuça'ya gitmeyeceğim. Çünkü bayağı şiddetli rüzgar var. Ah. Ah. Sonunda geldik. Fakat öldüm bittim. Ama şu manzarayı görünce bütün yorgunluğumu unuttum. Şu karşıki dağlar mesela muazzam. Oh. Fakat ellerim vesaire bayağı dondu. İsterseniz diyeceğim, aşağı iniliyor galiba. Ama inmek sorun değil de çıkması sorun. Rengi vesaire gerçekten muazzam. Bayağı etkileyici. Dediğim gibi sanırım 5000 metre yükseklikteyiz. Ve Lima'ya böyle yakın, harika. Yani doğa harikası olması gerçekten muazzam. Yani günübirlik turlarla gelip bu güzellikleri keşfedebilirsiniz. Yani birkaç yıl önce Peru'ya taşınmadan daha önce, yani daha doğrusu Lima ve Cusco'dan ibaret olduğunu sanıyordum. Fakat Peru'da yaşayınca, bu doğa güzellikleri görünce Peru beni bir kez daha şaşırtıyor. Lagünden çıktık. Şimdi tekrar Vichacocha kasabasına geldik. Öğle yemeği vesaire yiyeceğiz. Daha sonra da termal sulara gideceğiz. Kendime de şöyle çiçeğinde alpaka söyledim. Yanına pilav ve salata servis ediyorlar. Fiyatı da 16 sules. Yani eti vesaire bayağı yumuşaktı. Hoşuma gitti. Şimdi yemeğimizi bir bitirelim. Daha sonra tekrar devam ederiz. Yemeğimi yedim. Yemek gerçekten lezzetli ve harikadı. Fiyatı da 17 soles. Oldukça bayağı uygundu. Yani Lima'da Chicharron'da alpakayı bulmanız biraz zor. Gerçi bulsanız da fiyatları çok yüksek. Genelde Ant Dağları ve yüksek kesimlerde bulunuyor. Ben de 2 kez yedim ve gerçekten tadı ve lezzeti muazzam. Şu karşıdaki dağda heybeti vesaire bayağı iyiymiş. Şimdi buraya gündüz gözüyle de bakınca ne kadar güzel bir yer olduğunu dahi görüyoruz. Her tarafı yemyeşil. Gerçekten muazzam bir yerde yaşıyorlar. Şimdi termal havuza geldik. Giriş ücreti de sadece özel odalar için 5 soles. Havuzda 5 soles. Ama ikisini birden alırsanız 8 solese bırakıyorlar. Mekanda böyle bir yer. Tabi burada da hosteller ve hosteller de var daha doğrusu. Tabi fiyatlarını pek bilmiyorum. Zaten burası hostel olarak da kullanılıyor. Tabi özel odaların dakikası sadece 15 dakika durabiliyorsunuz. 15 dakikadan fazla duramıyorsunuz. Tek o yönden sıkıntılı. Termal odasına girdim. Şöyle göstereyim. Sadece kişisel oda. Sudur bu. Tabi bir diğer seçenekte havuz olanı da vardı. Fakat ben onu seçmedim. Bayağı bir kalabalık olur diye. Hem açık hava vesaire. Hani böyle kişisel odalar. Fiyatı da 5 soles. Sağlığı iyi vesaire geldiği söylenir de pek inandırıcı gelmedi. Normal sıcak su gibi. Fakat içerisi bayağı bir pis kokuyor. Girdiğime pişman oldum yani. Fazla da durmayacağım zaten. Sadece şöyle ayaklarımı sokup çıkacağım. Vichacocha turumuzun sonuna geldik. Burası sadece bir doğa değil, aynı zamanda insanın sınırlarını zorladığı bir huzur noktası. Eğer sizin de bir gün yolunuz Peru'ya düşerse klasik rotaların dışına çıkıp bu
taş kuleleri ve turkuaz gölleri mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Gerçekten bugün de benim için oldukça keyifli ve eğlenceliydi. Tabii her ne kadar zorlu ve yorucu olsa da bir o kadar da keyif aldım. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer gittiyse de bana bu yolculukta destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri gerçekten benim için çok çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum destekleriniz için. Sizlere de böyle Peru'nun güzel doğasıyla kapanış yapayım dedim. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.